konuklar gelmedi. Yeni açtığımız için yayını sevgili Onur Akay. Biraz bekleyelim istersen. Evet. Biz seninle sohbet edelim. Tabii bekleyelim. Bir hafta ne çabuk geçiyor değil mi Bilal abicim? Çok çabuk geçiyor. Çok çabuk geçiyor. Aynen öyle. Canlı yayın yapıyoruz. Bitiyor. Tekrar hemen canlı yayın günü geliyor. Aynen öyle vallahi. Aynen öyle. Şu Akçay'da nasıl hava? Yaz başlıyordu. Akçay rüzgarlı Bilal Ne abicim. Ne güzel. Tam yaz tatili başlıyordu. Sen bana ziyarete geldin ailece. Hep Doğru. beraber olduk. Yaz bitiyor vallahi değil mi? 20 gün yaz ayı bitecek, sonbahara gireceğiz. 20-25 ve 20 gün. Tabii. Ve ben de İstanbul'a döneceğim ailemle. Çünkü Hidayet okula başlayacak. Tabii. Yani öyle yani. İşte bir varsın bir yoksun. Tabii izleyicilerimiz de gelmeye başladı. Herkese sevgiler, selamlar. Evet, gelmeye başladılar değil mi? Evet. Sevgili Onur Akay'la birlikteyiz dostlar. Gördüğünüz gibi Onur Akay kırmızılar içinde ve Evet. çok yakışıklı gözüküyor bugün. Her zamankinden daha yakışıklı gözüküyor sevgili Onur Akay. Onur Akay yepyeni bir single çıkardı arkadaşlar. Yeni bir şarkı çıkardı. Dün bütün müzik platformlarında, dijital platformlarında yayına girdi. Onur Akay bir bahsetsene lütfen şarkından bir söz etsin. Tabii ben de çok teşekkür ediyorum Bilal abicim. Zaten ilk siz duyurdunuz. Bilal Özcan. Rica ederim. Onur Akay evet geldi Onur Akay. Bir yayın gitti. Teşekkür ediyorum yayınınız için. BilalOzcan.com'da ve Bilal Özcan Official Instagram adresindeki o önemli, benim için çok önemli olan yayın için çok teşekkür ediyorum herkesin huzurunda size. Rica ederim. İstanbul'u Küskünüm çok güzel bir şarkı. Türk müziği şarkısı, Türk sanat müziği şarkısı. Bestesi Onur Akay'a ait. Onur, sözü kime aitti? Hangi değerli yazara? Sözleri de Nihat Tuna'ya ait. Nihat Tuna'ya. Zeki Sincar prodüksiyondan çıkardık. Zeki Sincar yapımcımız. Hepsine teşekkür ediyorum emekleri için. Ve aynı zamanda da Kadempir müzik yönetmenliğini yaptı. Buğra Kekik klip yönetmenliğini yaptı. Film çekimlerinde yapan değerli bir yönetmendir Buğra. İşte klipteki gömleği giyeyim dedim. Klipte yeni çıkınca böyle Bilal Özcan'ın değerli takipçilerinin huzuruna böyle çıkayım dedim. Değerli izleyicilerimizin. Bilal abicim. Benim kendi bestem. İşte 2019 yılından single yapmıyordum. Böyle yeni bir single'la müzik severlere bir sürpriz yapayım dedim. Çok güzel. Onur Akay'ın o pürüzsüz Türkçesiyle, o su gibi berrak sesiyle ve çok duygulu yorumuyla seveceğiniz bir eser, bir şarkı. Türk müziğini yaşatmak için Onur Akay'ın gösterdiği çabaya da saygı duyalım. Bu arada Onur Akay Türk Müziği Günü olarak bir gün ortaya attı. Rahmetli Zeki Müren'in doğum gününü Türk müziğinin günü olarak analım dedi, değil mi? Doğru söylüyorum Onur Akay. Değil mi? Ve literatüre... Evet, 6 Aralık. 6 Aralık literatüre ve tarihe böyle geçti, kayıtlara geçti. O günün mucizi, o günün isim babası, o günü öneren Onur Akay'dır. Çok güzel bir davranış. Peki, sevgili Onur Akay, şimdi elimizde seninle konuşacağımız konular içinde birbirinden değerli, ilginç konular var ama önce arzu edersen sevgili Simge Sağ'ın, Simge'nin doğum gününü kutlayarak başlayalım. Ha, ne dersin? Evet, tabii ki. Kutlayalım tabii. Doğum günü çok önemli bir şeydir aslında. Sevdiklerimizle bir arada olmanın en güzel örneklerinden, günlerinden biri değil mi Bilal abicim? Ama tabii Simge Sağan için belki bu sene biraz daha farklıdır durum belki de. Ablasını kaybetmesinin derin acısıyla geçen günlerin ardından işte böyle bir özel gün hem hüzün hem de sevinç barındırıyordur tabii bence, yani öyle hissediyorum. Çok da beğenirim. Nice yaşlar diliyorum kendisine. Evet, ne kadar güzel pop müziğine renk kattı.
Simge Sağ'ın Tabii. ortaya çıkmasından itibaren aşağı yukarı bir 8-10 senedir iz bıraktı ve bundan 2-3 sene önce de Icardi'ye mal olan o müthiş şarkı, çok sevilen şarkısıyla da imzasını attı, değil mi? Türk Evet. müziğine tam anlamıyla imzasını attı. Ama bir talihsizlik, evet. E, Senin de söylediğin gibi bu sene ablasını kaybetti. 45 yaşındaki Nilay Hanım, Nilay Sağ'ın uykuda vefat etti. Uykusunda vefat etti. Çok büyük bir üzüntü oldu tabii Simge Sağ'ın için. Bir de Özgür Aras'la çalışıyordu. Menajerinden ayrıldı yıl başında. Yıllardır çalıştığı bir menajerdi. Böyle bir dalgalanma yaşadı hayatında. Ama umarım bundan sonra her şey onun için yine müthiş, mükemmel, çok güzel olur. Nice yıllar İnşallah diyelim. kardeş acısı çok zordur. Kesin yani eminim. Yaşamadık Allah yaşatmasın ama çok zordur eminim. Evet. Tekrar sabır diliyorum. Hem de doğum gününü de kutluyorum. Allah geride kalanlara, onlara sağlıklı uzun ömür versin inşallah. Güzel projelerle ekranlarda sevenlerinin karşısında olsun. İnşallah. Değerli dostlar, Onur Akay'la ne zaman canlı yayın yapacaksınız? Bilal Bey, Onur Bey'le ne zaman bir araya geleceksiniz? Ne zaman konuşacaksınız diyordunuz ve bana dün mesela yoğun bir şekilde Bilal Bey, Onur Akay'la telefonda neler konuştuğunu lütfen bize anlat diye baskı da yaptınız. Hep Afra ve Mert'ten haberler Evet. istiyordunuz. Lütfen sabredin. İlerleyen dakikalarda sevgili Onur Akay'la Afra ve Mert'le ilgili gelişmeleri de konuşacağız. Öyle değil mi Onurcuğum? Özel duyumlarım var bugün. Evet, Bilal Özcan izleyicilerine, Bilal Özcan TV izleyicilerinin hepsini anlatacağım. evet. Bu arada özel haberleriyle ünlüler dünyasında nam salan Onur Akay'ın son günlerin olay kadını Dilan Çıtak'la da ilgili anlatacağı özel bilgiler var. İlginç bilgiler var. Onları da konuşacağız. Biraz sonra Kıvanç Tatlıtuğ'u da konuşacağız. Ama önce bir Mustafa Sandal'a geçmiş olsun diyelim mi Onur Akay? Tabii, tabii diyelim. Sesiyle ilgili problemmiş değil mi Bilal abicim? Ya zannedersem sesiyle ilgili çünkü doktor raporu o şekilde verilmiş. Mustafa Sandal bugün normalde Bursa'da 9 Ağustos'ta Bursa'da konser verecekti. Çok yoğun çalışıyor Mustafa Sandal. 3 gün evvel de İstanbul Harbiye'de çok başarılı bir konser yaptı. Yani o Kore K-pop'taki o konserler gibi seyrettim videosunu biraz konserin. O Mustafa Sandal'ın coşkulu şarkılarında, hareketli şarkılarında seyirci hep birlikte nasıl zıplıyor. O biliyorsun orası 4500 kişi falan alıyor. Bir 2000 kişiyi ön taraflarda böyle yarıya kadar görüyorum ışıklarla, ışıkların etkisiyle. Hepsi birden zıplıyor zıplıyor. Çoğu da genç tabii ve kaçıncı kuşağa sesleniyor. İlginçtir Mustafa Sandal. Ee, 30 yıl oldu Mustafa Sandal, değil mi? 32 yıl oldu Tabii. başlayalı. Tarkan'la beraber çıktılar. Ee, Bu ikinci kuşak herhalde. Onun çıkışından itibaren. Ee, Ve yakalamış gençliği. Ne diyorsun? Tabii. O kız beni görmeli diyordu değil mi? Bana kazak örmeli. Öyle mi çıkmıştı? Tabii. Tabii, tabii, tabii. Evet. Bir de onun arabası var. Onun arabası var, patlamıştı. Çok. Çok değerliydi. Allah rahmet eylesin. Ritim sanatçımız. Böyle hem Hüseyin, ritim sanatçıların üstadlarından hem esprileriyle de çok çok piyasada sevilen, bilinen biriydi. Hüseyin İleri'nin torunudur. Bilirsin sen değil mi Bilal abicim? tabii, tabii. Hüseyin İleri'yi bilirim. Birlikte yurt dışına konsere de gittik. O da dedesini de yanında seyahatlere götürürdü. Çok severdi. Çok büyük değer verirdi dedesine.
çocukluğundan itibaren dedesinin yanından ayrılmamaya gayret edermiş. Çok sevdiği için. Seyahatlere de götürürdü Hüseyin İleri'yi. Eee, Hüseyin Bey'le çalıştın mı? Çaldı mı senin hiç arkanda Hüseyin İleri? Ben Hüseyin Bey'le Cemal Safi, Halil Soyer, şair, onlarla bir aradayken bir oturma fırsatı yakaladım. Benim arkamda çalmadı. Çalmadı. Sen tabii daha Fakat gençsin onun tabii kuşağına göre. fakat onun anılarını anlattılar. Böyle işte İstanbul Radyosu'na yaklaşırken böyle biraz kekemede olduğu için 2 durak önceden var diye başlarmış. Bunun gibi daha birçok böyle esprili anılar vardı. Onları dinlemiştim. Çok da zaten sevmiştim kendisini. Ölümünü yazmak da bana nasip oldu. Böyle çok da üzülerek yazmıştım. Mustafa Sandal'ın teyzesini de tanırım. Ortaköy'de komşuyduk. Öyle O mi? da devlet korosundaydı. Ya annesi de çok değerli bir insandır. Ben de annesiyle bir Dubai seyahatinde Mustafa Sandal e, problemi yaşaması aslında ne kadar çok konser de verilse Bilal abicim kolay kolay iyi bir şan tekniği olan kişide ses problemi yaşanmaz öyle mi? kesinlikle. Yani sesi kısılmaz, ses istirahati almaz, modül de olmaz. Hiçbir şekilde bir sorun yaşamaz. Her dönemde vücut, şimdi Mustafa Sandal vücuduna çok iyi bakan, fiziğine iyi bakan biri. Yani spor yapıyor fakat şan eksikliği ben hissediyorum. Şan dersi bence almıyor, devam etmiyor ve ses kasları da ondan dolayı bir iki konser içinde yorulabiliyor. Bu futbolcunun antrenman yapması gibi bir şey değil mi? Şan Aynı, dersi sürekli aynı. sürekli ders almak gerekiyor değil mi? Sürekli Ajda Pekkan 10 konserde versin, büyük konserler hiçbir şey olmaz. Bülent Ersoy'da beton gibi ses zaten Bülent Hanım da. Herkes de öyle. Bir de yapı meselesi de var. Sesin yapısı, tınısı işte hepsi herkeste değişik tabii. Ama Tabii. sesin yani volümü, gücü düşük bile olsa e, şanla daha rahat edebilir ve ses kısılma problemi yaşamaz. Yaşamaz. Doktora gitmiş, sesinde sorun hissedince doktor ses istirahati önermiş ve rapor düzenlemiş. Dolayısıyla o raporu organizatöre yolladıktan sonra sözleşme gereği zaten erteleme talebinde bulunabiliyor sanatçı. Sözleşmelerini her sanatçı koyar. Sağlık nedeniyle raporla Tabii. raporla ispat ettikten sonra konseri erteleme hakkı var her sanatçının. Tabii E, hasta çıkamaz ki zaten. Değil mi? hayır Konserler problem varsa üstüne bir defa dinlendirmeden kesinlikle modül değildir de ödem olmuştur. Ses telleri de 2 tane kastan oluşuyor ve oradaki kızarıklıklardan dolayı çok iyi kapanmadığı için ses doğru çıkmıyor. Üstüne bir daha yüklenirse bundan sonraki konserlerde hiçbir zaman uzun süre çıkamaz. Hatta da kötü nodüle kadar bile gider Allah korusun ama istirahat verdiyse doktor önemli dinlendirmesi lazım. Konuşmaması bile gerekiyor. Kısık sesle konuşmak böyle normal konuşmaktan daha da zararlı. o Uyku, bol su, başka bir ilacı yok. Hafif buhar yapılabilir, yumuşatır. Ama uyku ve su en büyük ilacı. Peki bir şey soracağım şimdi burada tam Onur Akay sana. Nasıl olsa benim konserim ertelendi. Bu hafta cumartesi pazar serbestim. Ben sörfü çok seviyorum. Gideyim Alaçatı'da bir yelken sörfü yapayım dese Mustafa Sandal bu hastalığını etkiler mi? Daha da ilerler mi bu ses hastalığı? Gidip keyif yapsa, dinlenmese mesela, tatil yapsa. Yani sesini yormazsa, bağırmazsa e, ama rüzgar şimdi orada rüzgar alabilir, sesi kurutur, etkileyebilir. Fakat deniz havası çok iyi gelir. Yani sörf yapmayıp da deniz kenarında deniz havası alırsa böyle ağaçlı, daha orman gibi yerlerde bulunursa özellikle
iyot deniz havası sese çok çok iyi geliyor. Yani uyku, su ve öyle bir hava. Bir de nefes çalışması yapması lazım. Diyaframa nefes alıp vererek ses tellerini açıp kapatarak onu iyileştirebilir. Ama şan bir piyanoyla çalıştıran bir hocayla birlikte şan dersi sürekli alırsa böyle problemleri olmaz. Çok teşekkür ederiz. Bizi aynı zamanda bilgilendirdin sevgili Onur Akay ses konusunda. Peki, şimdi bir başka konuya geçelim. Kıvanç Tatlıtuğ hepimizi üzen bir kaza yaşandı. Daha doğrusu ne olduğu ortaya çıkmadı ama kaza olduğu sabit tabii. Yani henüz teknik rapor hazırlanmadı, adli rapor hazırlanmadı ama denizin ortasında Marmara Adası açıklarında bir tekneye bir şilep çarptı ve o tekneyi sahibi, kullanan kişi, iş adamı Kıvanç Tatlıtuğ'un da çok yakın, çok sevdiği arkadaşı, dostuymuş. Halit Yukay. Adamcağızın hayatta olup olmadığı belli değil. Bedeni kayıp. Ve Kıvanç Tatlıtuğ'un Mikonos'tan kalkıp bu kaza üzerine hemen Erde'ye, Yalova'ya ulaşması ve orada arama çalışmalarına katılması söz konusu. Bugün de bir mesaj yayınladı. Ne diyorsun bu olayla ilgili, Kıvanç'ın bu vefasıyla ilgili? Benim aldığım bir bilgiye göre de Bilal abicim sanıyorum ki buluşacaklarmış. Telefonla da konuşmuşlar kazadan önce. Bir yerde bir araya geleceklermiş yani. Ben öyle bir bilgi de aldım. Sonra kaza oluyor tabii. Evet. Ve tabii zaten Kıvanç Tatlıtuğ yardımseverliğiyle bilinir. Pek öyle açıklamadan yaptığı çok sayıda yardımlar vardır. Hayvanlar için olsun, insanlar için olsun birçok konuda duyarlıdır. Çok duyarlıdır hem de. İnsanlarla ilişkilerinde de öyle. Çok saygılıdır. Setteki davranışları, usta oyunculara karşı olan davranışları. Yani farklıdır. Duruşuyla bence Türkiye'deki örnek starlardan biri. Hepsinin ona örnek alması gerekiyor diye düşünüyorum. Kıvanç, evet. Kıvanç Tatlıtuğ. Bu arkadaşı Bozcaada'ya gidiyordu. Zannedersem Bozcaada'dan da, zannedersem değil öyle olduğu ortaya çıktı. Mikonos'a Kıvanç Tatlıtuğ'un yanına geçecekti ve birlikte orada tatil yapacaklardı değil mi? Ben onu duydum, öyle duydum. Evet, hem de telefonla kazadan önce konuşmuşlar diye de duydum. Kazadan önce evet. Kıvanç Tatlıtuğ'la konuşmuşlar. Ancak kaza haberi yayılınca, Kıvanç bunu öğrenince hemen Yunanistan'dan, Mikonos'tan hızla Erde'ye geliyor ve arama çalışmalarına katılıyor. Çok güzel bir davranış, çok şık bir davranış. Yani tatilde orada eşi Başak Dizer'i ve çocuğunu bırakıp geliyor buraya Erde'ye, Marmara Adası'na katılmak için arama çalışmalarına. Orada onlarla tatile devam edebilirdi. Devlet arıyor nasıl olsa, devlet kurumları diye düşünebilirdi. Ama buraya gelip o soğukta, yani o şeyde sabahın köründe o iklimde, o ortamda uykusuz bir şekilde arabalara katılması çok şık bir davranış, vefalı bir davranış. Peki. Tabii. Çok dostlarına çok önem veren, kötü bir dostudur. Ailesine de öyle çok değer verir. Hem dostlarına hem ailesine. Öyledir yani, yakından onu tanıyanlar bilir. İnşallah bulunur, İnşallah sağ salim bulunur. Kıvanç'la dostuna kavuşur. Yani dua etmekten başka yapacak bir şey yok. Ama saatler geçtikçe de Bilal abi kritik bir saatler artık, değil mi? Bu kadar uzun süre bulunamaması da ümitleri de bitiriyor yani. Bitiriyor. Son saatler, son ümit diyordu Kıvanç Tatlıtuğ da paylaşımında. 4 gün geçti kazanın üzerinden. Yani ancak biri bulduysa, balıkçılar hani alıp da çıkarıp bir yere götürdülerse, yaşıyorsa, yoksa denizde 4 gün mümkün mü yani yaşayabilmesi? Ya da
kendi denizin üstünde kalmış olabilir mi? Şöyle bir Bir şey. şeye tutunup ama Şöyle bulurlardı öyle olsa. şöyle bir şey. Orada Marmara Adası, Avşa Adası, o civarda irili ufaklı kaya parçaları var. Küçücük minicik adalar da var birkaç tane. Yani Evet. gerçi oralara sahil güvenlik botları ve yukarıdan helikopter bakmıştır ama yine de Tabii. yani bir kaya parçasına dediğin gibi sığınmış da yani öyle bir ümit var insanlarda artık. Yaralı olabilir ve sığınmış olabilir değil mi? Ya İnşallah. Evet. keşke. Müsaadenle bir anonim şiir okumak istiyorum. Ne yaptın sen? Tabii. Ne yaptın sen olgunlaşmamış çocuk? İnsan Afra gibi bir sevgiliyi terk eder mi? Ne uğruna, ne için? Plajda öpüştüğün kızı mı değiştin bir meleğe? Ve şimdi bana dürüst ol. Özlemiyor musun gözlerini? Özlemiyor musun gülüşünü? Özlemiyor musun kokusunu? Portekiz'i, İspanya'yı, anıları. Oysa ne çok sevmişti seni. Keşke bir mucize olsa. Ne yaptın sen yaramaz çocuk? Kimi hatırlatıyor sana? Kimleri? Mert Ramazan Demir'i hatırlattı. Mert Ramazan Demir. Sevgili Onur Akay, e, onları benim gibi o da çok sevdi. Onlara çok sahip çıktı, çok destek oldu. Pek çok haberlerini yaptı ve hep yanlarında oldu. İyi günlerinde, kötü günlerinde. Şimdi de onları barışma müjdesini verecek inşallah bizlere kısa sürede. Bugün Evet. tabii ama kısa sürede inşallah onun için Şiir, çalışıyor. şiir anonim mi yoksa Bilal Özcan imzalı mı? Yani ben yazıyorum bunları. Oturup kağıda kalem yazıyorum. Öyle bir çok sanat edebi değeri yok da burada onları Bana da sevenlerle çok kişi, paylaşıyorum. Efendim? Bilal abi çok kişi üye klibinde Afra Saraçoğlu'nu oynatmadın diye yazmış bana. Olmaz ki şimdi Afra dizilerde oynuyor. Klipte oynaması uygun da olmaz zaten. Klipte Olmaz. de bana Berna Atal eşlik etti. Değerli bir sanatçı arkadaşım zaten. Evet. Ben attım Afra'ya şarkıyı. Herkese gönderdim dostlarıma WhatsApp'tan. Onunla ilgili de bana bir şey yazdı. O konuya geçince bahsedeyim isterseniz. Tabii. Konuya geçince lütfen Evet. bahset ondan. Evet. Biraz Tabii. sonra Afra ve Mert Ramazan Demir'i biraz sonra konuşacağız arkadaşlar. Ama bu Dilan Çıtak'la ilgili konuşalım Onur Akay. Dilan Çıtak bu kazadan sonra günah çıkardı. Magazin programlarının için bir röportaj verdi ve kendi açısından o olayın nasıl olduğunu anlattı. İşte ambulansa yol vermek için arabayı sürdüm falan diyor ama herkes neyin ne olduğunu zaten gördü, yaşadı. Ne diyorsun bu konuda? Yani çok tepki alınca işte bu şekilde açıklama yapıyor bence. E, Yani son 2 yılda dikkat edersen Bilal abicim 3 kez karakolluk oldu yani. E, Bir kere değil, 2 kere değil. Sürekli böyle şeylerle gündeme geliyor. İbrahim Bey hatta sizin canlı yayınınızda bağlandı. Ben sizin programınızda televizyondayken magazin programı söylemezsem olmaz'a bağlanarak izledim sizi canlı yayında. Fırlattı değil mi? Kumanda fırlattığını açıkladı. Tabii. Kumanda fırlattığını açıkladı. Evet. İbrahim Tatlıses. Ben tabii sizin program annesi bağlandı hatta kendi bile bağlandı sizin programınıza. Ben onları takip etmiştim. Yakın çevreden de edindiğim bazı bilgiler var. Yani aslında eşiyle de arası iyi değilmiş. Eşiyle arası iyi değilmiş. Evet, Levent Evet. Görtel. Kendisi etrafına söylediği bazı şeyleri, duyumları aldım. Yani çekilemez bir kadın olduğunu ifade ediyormuş etrafına. İşte yaşadığı bu son sıkıntılar nedeniyle biraz ertelemişler ama boşanma ihtimalleri yüksek görünüyor. Yani benim duyduğum kaynaklar sağlam.
Çünkü uzun zamandır ayrı odalarda da kalıyorlarmış. Yani evlilikleri normal bir seyirde devam etmiyormuş. Bir de yaşanmış bir şey de var. E, Nasıl İbrahim Bey'e kumanda fırlatmış. Levent Dörter kendisinin psikolojik tedavi görmesini arzu etmiş. Hatta Dilan Çıtan annesi de varmış o ortamda. Böyle bir arzusu olunca eşinin terlik çıkarıp terliği fırlatmış, kaşı patlamış ve bu duyurulmamış. Basında bilinmiyor. Ben önemli kaynaklardan öğrendim. Öyle mi? Eşine terlik fırlatmış ha? Evet, evet. Yani bunun gibi herhalde daha birçok sorunlar var. Zaten Dilan Çıtak bir kere kendisi de söylemişti. Ben eşimin başına gelmiş en büyük belayım demişti. Beni nasıl çekiyorsa demek ki beni çok seviyor. Ben de onun için onu bırakmıyorum demişti. Kendi açıklamıştı bunu. Tabii yani sevgili Onur çok zor bir çocukluk yaşadı. Yani babası yoktu yanında ve üvey babayı asıl baba bildi. Üvey babayı Tabii, üvey baba olduğunu öğrendiği zaman da o adam da rahmetli müthiş iyi bir insanmış. Benim için fark evet, etmez demişti. Yani ben onu gerçek babam kabul ediyorum demişti. Zor bir çocukluk yaşadı tabii yani değil mi? Psikolojik tabii. olarak çok etkilendiği, olumsuz etkilendiği bir hayatı oldu. Ve sonra da e, evlendikten sonra hatta İbrahim Tatlıses onu evlenmeden kısa süre önce evladı olarak nüfusuna aldı. Sonra düğünlerini İbrahim Tatlıses yaptı. Çok inişli çıkışlı bir hayat olunca da Tabii değil mi? Etkilendi psikolojik olarak. etkilenmiştir. Ama bu bana gelen bu iddialar sağlam bir kaynak. Doğruysa şayet tedavi olmasını istemiş. Kötü bir şey değil ki yani psikiyatriye gitmek. Biraz öyle bir tedavi olabilir. Buna bütün ünlü isimler arasında zaman zaman gitmiştir. Çünkü şöhretin getirdiği zorluklar var. İnsanın psikolojisini bozabiliyor. Yani illa da böyle bir şey isteniyor diye terlik atılmaması lazım. Babasına da mesela kumandayı atmış, İbrahim Bey açıkladı. Bazı şeyler yanlış gibi. Doğru söylüyorsun, evet. Yani Allah sağlık versin. Allah huzur versin. İnşallah boşanmazlar be Onur. Ha? İnşallah İnşallah. toparlarlar. Evet, belki onlar kaç kere öyle oldu. Zaten sevgiliyken de ayrıl barış ilişkileri Oldu. vardı. Sonra e, evliliklerinde de bazı sorunlar yaşadılar. Ama sonuçta barışıyorlar da belli olmaz. Belki barışırlar. Onlar da birbirini seviyor bence. Değil mi? Sevmeseler zaten kopar gider yani. Tabii. Değil mi? Yani o kavgalardan sonra Evet, evet. mahkemeye gider bir tanesi. Birisi davayı açar. Demek ki bir şey var yani. Tabii. Birbirlerine çeken bir sevgi bağı var aralarında. Yani Allah şifa versin. İnşallah yuvaları da kurtulur. İnşallah. Bir anda toparlar inşallah. Tabii. Biz de böyle olaylar, ilginç olaylar yaşamayız, görmeyiz Dilan Çıtak'ın çevresinde ondan kaynaklanan. Tabii. Evet, sevgili Onur Akay, İnşallah. kırmızı gömleğini çok beğenmişler. O konuda böyle Öyle 2-3 mi? tane mesaj Aşağıyı hiç okudum. okumadım. Ben okudum 2-3 tane hem de denk geldim. Sen anlatırken bakıyorum zaman zaman. E, Evet. ve bak burada mesela Onur abi nasılsın? Hatırını soruyor Yusuf. Yusuf Oruç. Onur Akay gördüğünüz gibi son derece iyi, keyfi yerinde. Selam diyor. Çok çok iyiyim. Teşekkür ederim. Ben de işte klipte bunu giyince böyle klipte yeni çıkınca Bilal Özcan duyurunca hadi dedim o gömlekte geleyim yayına dedim. Çok, Evet. çok yakıştı, çok güzel. Çok yakıştı. Sevgili Onur Akay. Sevgili Onur Akay, Afra ve Mert'le ilgili yeni bir gelişme var mı senin kulağına gelen? Barışma konusuyla ilgili henüz böyle bir şey yok yani daha. Net bir şey yok. Çünkü bir de ayrı ayrı da yerdeler. Afra burada yani Çanakkale'de. Bize Sana çok yakın. Zaten gidip geliyor. Anneannesinin de yanına gelmiş. Setle işi bitince falan. Akçay hemen yakın olduğu için tabii. e, arabayla gelmiş. Duydum ben. E, Ve seti burada devam ettiği için bazen beni arıyorlar etraftan.
Gelibolu'dan işte aradılar, bazı yerlerden telefonumu da buluyorlar. Çanakkale'nin neresindesek diye soruyorlar ama ben de bilmiyorum. Yani Çanakkale'nin hani tam neresinde çekim yapıyorlar. Ee, işte yani böyle bir barışma şeyi yok Bilal abicim ama bazı sosyal medyada da görüyorum. Sizin canlı yayınlarınızda da dinledim. Ben her günkü canlı yayınınızı saat 18'de izleyemesem de hemen o yayına izliyorum daha sonradan. Evet. Mesela orada konuştuğunuz bir şey var. Hatta bugün yazdığınız bilalozcan.com'daki yazıyı da okudum. O yazıda da çok değişik şeylerden bahsetmişsiniz. Ben onu mesela onları duymamıştım. Onun üzerine e, bir ünlü bir ismi aradım. Mert Ramazan Demir'e yakın. Bazı bilgiler aldım. Enteresan. Siz şeyleri duymuşsunuz sanıyorum. Size gelmiş o istihbarat. Kuaförde olan olayları değil mi? Evet. Evet. Pardon bir saniye. Tarçın kaçtı galiba. Aa, Hidayet. Tarçın orada mı? Bahçe kapısı açık. Ha burada. Şu bahçe kapısını kapatır mısın? Yanımdaymış pardon ama bahçe kapısı açık görünce panikledim. tabii ya. Bahçe kapısı Ama açık. gider mi Bilal abi? Gitmez herhalde. Ya belli olmuyor. Bazen dışarıyı çok özlüyor gezmeyi. Bahçe çok müsait ama Evet. bak Hidayet bak açık kalmış orası. Sa- Sağ solu belli olmuyor. Pardon sözü kestim. E, Onurcuğum devam edebiliriz. Yaşanan olayları yani hani bazı kişiler şahit olmuş sanıyorum değil mi? Evet, evet, evet. Şöyle kuaförde Mert Ramazan Demir'le konuşuyormuş. geçen cumartesi günü Yüksek sesle. evet geçen cumartesi günü senin de çok iyi tanıdığın Erdem Kremer kuaföre gidiyor. Evet. Ve orada işte Evet. saçı yapılıyor. E, Ve işte orada olduğu süre içinde bir ara telefonla Mert Ramazan Demir'i arıyor. Onu hitap şeklinden, telefondan sesin yansımasından çevresindeki insanlar kiminle konuştuğunu anlıyorlar. Ve son derece neşeli, çok yani samimi, sıcak bir konuşma ve etrafındakilere de işte hani ben Mert Ramazan Demir'le böyle samimiyim yani onunla bir yakınlığımız var demek ister gibi olur ya hani bu anlaşılır zaten insanların Tabii. vücut dilinden konuşma şeklinden bu çıkarımı alıyor orada bulunan beni tanıyan birisi ve o bilgi de bana ulaştı aslında 3-4 gün evvel geldi bu bilgi bana da yazayım mı yazmayayım mı yani yeni bir şey yaratmayalım. Tamam Mert belki hani onunla bir kaçamak yaptı bir şey seçti Mert'in bir seçimi ama yani bu kız oyuncu değil şarkıcı değil yani İnternette sanırım internette bir şeyler oldu herhalde. şimdi geldin yani bu kızın Evet. Evet. bir unvanı bir yaratıcılığı bir sanatı yok yani durup dururken birisini e, meşhur etmeyelim düşüncesiyle bir süre tereddüt ettim ama sonunda da yazmaya karar verdim gerçekler bilinsin diye. Öyle gelişme oldu. Fakat ben şuna inanıyorum Evet. Onur Akay. Yani yazıda da belirttiğim gibi e, o ilişkinin bitmiş olsun ya da olmasın Mert için geçici olduğuna, asla kalıcı bir şey olmadığını, senin söylediklerine inanıyorum. Sana gelen bilgilerin doğruluğuna inanıyorum. Mert'in Afra Saraçoğlu'na ulaşmak için çabaladığına ve onu aradığına inanıyorum barışmak için. Zaman gösterecek her şeyi diye düşünüyorum. Çok çok Bilal abicim ben de böyle ünlü bir isimden, Mert'e de yakın bir isimden bunu sordum. Mert kesinlikle görüşmüyor. Yani Görüşmüyormuş. eğer öyle konuştuysa da karşısında kimse de olmadan konuştu bence kız. senin Tabii senin etrafına ben hala sevgiliyim gibi göstermeye çalışıyorduk. Çünkü benim kaynağımı siz biliyorsunuz o kişinin kim olduğunu. Sordum. Yani o günden beri, o çekim gününden beri bir kere bile görüşmüyor. Zaten görüşmüyormuş da yokmuş yani böyle bir aşk aralarında.
dediğiniz gibi geçici çoktan geçmiş yani. Çoktan geçmiş. Bu arada Selin İnan ismi kendisinden bahsettiğimiz için cevap verme hakkı var. Bizi arayıp Onur Akay'ı ya da beni arayıp hatta şu anda yayına gelmek isterse 3. kişi olarak da onu alabiliriz. Selin İnan'ın Evet. cevap verme hakkı her zaman için baki. Bunu da belirtelim. Gelsin Yani bakalım şöyle Afra'ya benzemiş mi estetikleri görelim. Ama Afra estetiksiz güzel. ya değil mi? Değil mi? Ve buna bazı fanlar, başka ünlülerin fanları inanmıyorlar. Afra Saraçoğlu'nun estetiksiz olduğuna. Ama Estetiksiz Afra Saraçoğlu biraz böyle yüzü daha önce kiloluyken şekil daha değişikti. Zayıflayınca daha değişik oldu. Minik minik belki bakımlar, güzel özel kremler, öyle şeyler kullanıyordur ama öyle estetik yok. Yani yok, bu kız neler yaptırmış neler benim duyduğuma göre. öyle değil mi? Yani Tabii. benim bildiğim göz kapaklarını falan şey yapmış, kaldırtmış. Bir Tabii sürü. doğrular, burun 2 kere değişmiş, dişler bir sürü şey duydum ben de. Evet, evet. Yani bu kızın 3 Temmuz'da doğum Kesin günüymüş. kesin çantasında Afra Saraçoğlu'nun fotoğrafı vardır. Gittiği doktora gösteriyordur böyle yap beni diye. Onur Akay, Onur Akay'ın söylediği bu çok enteresan. Hollywood'da ünlülerin bir estetisyeni var. Şimdi ismini unuttum. Ona gidip Hollywood yıldızlarının resmini gösteriyorlarmış. Oradaki Değil mi? zengin kızları. Evet, buna benzet beni diye. O aklıma geldi şimdi. Çok enteresan. Çok enteresan. Evet, ben öyle düşünüyorum. Yani bunu böyle bir şey duymadım da bunu ben böyle şey yaptım. Benzetmeye çalışıyor kendisini dedikleri için. Ama yani çoktan geçmiş, bitmiş. İşte bir herhalde küçük işte o zaman bir kaçamak veya da biraz da işte Mert'in konuşmuştuk zaten etrafından kaynaklanan bazı şeyler de var. Afra'dan uzaklaşmasını isteyenler çoktu. Hatta yayında söylemişsiniz. Neden Mert'e Afra sorusu sorulmuyor? Aslında sorulması lazım. Ama sorulmuyor. İşte dediğiniz gibi bazı menajerler nasıl bazı dergileri onlar cevaplamıyor. Aslında sorular geliyor. Menajerler onları yazıyor, gönderiyor. Bazen soruyorlar. Onlardan da alıyorlar bazı şeyler ama hazır böyle gidiyor. Onlar haberi bile olmuyor bazen dergileri o kapak olacağız diye sorularını cevaplıyorlar. Aynı basına da arıyor sorma diye biliyor. Çünkü seninle röportaj yaptırmam, işte görüştürmem. Yani bu soruyu sorma deyince de muhabirler de dinliyor. Ne yapsınlar? Çok Değil mi? önemli bir şey yoksa. Aynen öyle. Aynen söylediğin gibi. Yoksa yani 3 yıllık ilişki ondan önce de 2 sene Mert Ramazan Demir'in hayranlığı olan bir kadın Afra Saraçoğlu. Yani Mert Ramazan Demir'e Afra Saraçoğlu'nun sorulmaması kadar yanlış bir şey olamaz. Bir gazetecilik açısından, magazin muhabirliği açısından. Ama tabii burada Tabii. menajerin tembihlediği söylediğin gibi apaçık ortada. Yani aslında menajerlerin bu kadar işin içinde olmaması lazım ama e, o yolu da onlara sanatçılar açıyor, müsaade ediyorlar, işlerine karıştırıyorlar, kendi hayatlarına karıştırıyorlar. Şundan da oluyor bu. Mert biraz daha yolun başında ya, Tabii. iş anlamında. Zannediyor Tamamen ki, ondan kaynaklı. evet zannediyor ki menajer olmasa yani bu kadar çok para kazanamayacağım. İş görüşmelerini falan o yapıyor ya reklam işlerinde falan özellikle bağlantılarda. Hep Tabii. hep benim yanımda olsun, hep para işlerini o çözsün. Değil mi? Ben onu üzmeyeyim yani onu kaçırtmayayım yanımdan kaygısı. Halbuki sensin orada asıl olan Mert yani. Menajer sana Tabii. muhtaç. Ama Tabii işte şimdi ilk diziler, ilk imzalar, ilk menajer, ilk yapımcılar daha önce de olsa da hani büyük bir şöhretten sonra yani onun için böyle birkaç yıl sonra daha değişecek her şey tabii. Tabii inşallah barışırlar. Ben onunla ilgili de
öğrendim bir şeyler. Yani şöyle, sadece daha bir barışma yok ama e, işte o devreye giren kişi, bir usta oyuncumuz Bir var dakika, bir demiştim. dakika, bir dakika, bir Fena değil. dakika, bir Evet, dakika lütfen bir dakika. Onur Akay çok önemli bir şey söylüyor. Durdu Onur Akay. Barışmayla ilgili yeni bir gelişme söylüyor. Değerli izleyenler, değerli dostlar. Onur Akay, herkes toplansın, ondan sonra anlatmaya başla lütfen. Hazır mısınız arkadaşlar? Onur Akay yeni bir şey söylüyor. Onur Akay, Bismillahirrahmanirrahim. Hadi lütfen başla. evet, başlıyorum. Evet. Ben hem Mert'i hem de Afra'yı, ikisini de çok seven biriyim. İkisi de başarılı oyuncularımız. Bizi izleyenler de onları zaten çok seviyorlar. İnşallah barışacaklar gibi dedi bana usta oyuncumuz. Yani daha henüz bir barışma yok ama barıştı demedim yani. Olsa zaten hemen söylerim. Ee, iyi gidiyormuş yani. Ara ara görüşmeler oluyormuş. Benim öğrendiğim diğer kişiden de işte biraz önce söylediğim gibi diğeriyle, o ismi anılan kişiyle hiç görüşme falan yokmuş. Onlar konuştuysa da etrafında. Şimdi bugün şöyle diyeceğim, bu yayında çok çok ümit var diyeyim. Yani bakalım, yakında belki de açıklayacağız Bilal abicim. Zaten senin canlı yayınında açıklarım. O barıştıkları gün özel yayın yaparız. Barışırlarsa tabii. Ya inşallah, inşallah. Onur Akay'ın söylediği aradaki kişi çok değerli, çok sevilen, çok herkesin, milyonların çok iyi tanıdığı bir isim olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü Onur Akay bu kadar güvenerek, üzerine basarak durduğuna göre çok sözü geçen bir büyük o, bir insan o. Aradaki kişi Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun mutlu olmasını, barışmalarını isteyen kişi. İnşallah Onur Akay, güzel haberleri senden bekliyoruz. İnşallah. İnşallah, inşallah. Ben de işte bu dün NTD Müzik'te yayınlanan klibimi Afra'ya attım Bilal abicim. İstanbul'a küskünü mü diyor ya şarkı. Evet. Sana armağan olsun ama sen artık bu küslüğü bırak dedim. O küskünüm yazdı, yanına da gülücük koydum. Şarkıyı dinlemiş. Evet. Buradan da herkese de sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Bilgiler bende bu kadar Bilal abicim. İnşallah şarkımı da beğenmişlerdir. Yorumlarını bekliyorum insanların. İnşallah beğenmişlerdir tabii, Bu mutlaka. programımıza da yorum yapsınlar. Ben hepsini, alttaki yorumları okuyorum. O yorumlar çok hoşuma gidiyor. Çünkü insanların yazdığı şeylere önemli. Ben onları okumayı çok seviyorum. Böyle işim bittikten sonra açıyorum. Uyumadan önce falan böyle açıyorum. Onları hepsini okuyorum böyle tek tek. Yorum da yapsınlar bizim bu magazin yorumlarımıza. Ne güzel. Yurt dışından da çok sayıda yorum geliyor sevgili Onur Akay. Bu altyazı işini çözdükten sonra yabancı dilde altyazıyı hemen uygulamaya koyuyoruz yayından sonra. Sağ olsunlar dünyanın Çok güzel. her tarafından seni ve beni takip edenler. Seni de çok iyi tanıyorlar. Sana da çok selam söylüyorlar. E, Yorumlarda onlar da her zaman Afra ve Mert. Hepsine benden selamlar, sevgiler tüm ülkelere. Evet, İşte bizim oyuncularımızın, Mert Lafra'nın büyük başarısı bu. değil mi? Biz, siz Türkiye'nin en usta gazetecisiniz. Ben Türkiye'de magazin yazarlığı yapan biriyim ki bizi bile tanıdılar yani Bilal abicim. Bu Afra ile Mert'in başarısıdır. Çok çok güzel, çok doğru söylüyorsun. Afra ile Mert'in başarısı. Sevgili Onur Akay'la çok güzel bir yayın daha gerçekleştirdik. Onurcuğum, iyi ki varsın. İyi ki benim arkadaşımsın. Ve sen de iyi ki bu canlı yayınları yapıyoruz. Bizi her seferinde çok mutlu ediyorsun. Çok teşekkür ederim. Tekrar Ben de tekrar. çok mutlu oluyorum Bilal abicim. Sen de iyi ki benim dostumsun. Seni çok seviyorum. Takipçilerinden aldığım mesajlar beni çok mutlu ediyor. Herkese güzel bir cumartesi akşamı, güzel bir hafta sonu diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum efendim. Sevgiler, sağ ol. Görüşmek üzere. Değerli dostlar, gördüğünüz gibi güzel bir yayın daha oldu. Çok teşekkür ederim bizi izlediğiniz için. Yarın akşam saat 18'de ben yine canlı yayında sizlerin huzurunda olacağım inşallah. Görüşmek üzere.
Sevgiyle kalın.